Bugün Morton nöronoma ile ilgili konuşacağız. Morton nöronoma biliyorsunuz ayak cerrahisinde en sık görülen sağlık sorunlarından bir tanesi. Aslında ayak parmak arasında sinir sıkışıklığı olarak da bilinen bir rahatsızlık. Morton nöronomanın kendine ait bir şikayeti var. Bu şikayet çok tipik. Hastalar ayakkabılarını çıkartma hissiyatıyla ve ayakkabılarını çıkarttıkları zaman da problemlerin ortadan kalkmasıyla doktora başvuruyorlar. Özellikle ucu dar ve sivri ayakkabı giydiklerinde ayakta 3. ve 4. parmakta uyuşukluk hissi, ayak altında çorap katlantısı olması hissi ya da bilye üzerinde yürüme hislerinin oluşması hastalar için son derece tipik şikayetler. Az önce bahsettiğim gibi bu şikayetlerin en önemli ayrıcı noktası hastanın ayakkabıyı çıkartıp yere çıplak ayakla bastığında rahatlamanın geliyor olması. Bu hastalardaki en önemli ayrıcı tanılardan bir tanesi Morton nöronoma hastalarında özellikle ayakkabı giyimiyle şikayetin ortaya çıkmasıdır. Lütfen dikkatli olalım. Eğer şikayetlerimiz ayakkabı giyiminden bağımsızsa ve hissettiğimiz uyuşukluk hissiyatının dar ayakkabı giyimiyle bir bağlantısı yoksa bu şikayetin Morton nöronoma olma olasılığı son derece düşük. Bizim için önemli olan nokta Morton nöronomada ayağın sıkışma eylemiyle şikayetin ortaya çıkması. Morton nöronomada hasta bize başvurduğunda aslında en önemli nokta şikayete eşlik eden muayene bulguları. Bu muayenede hastada 3. ve 4. parmağın arasında uyguladığımız bir basınç ile siniri uyarıyoruz. Eğer bu uyarı sonucunda sinirde bir elektriklenme olursa hastanın şikayetleri sanki ayakkabı giymiş ve ayakkabının içerisindeymiş gibi hissettiği şikayetlerin aynısı oluyor. Hastalarda sıkışma testinin pozitif olması bizim için çok kıymetli. Bu esnada hastalar genellikle bize başvurduklarında ellerinde birçok radyolojik görüntüleme ile geliyorlar. Çekilmiş MR'lar ve muhtelif röntgenler oluyor. Altını çizmemiz gerekiyor ki Morton nöronomada MR'lar ve röntgenler ayırıcı tanı için gerekli ama aslında tanıyı koydurtan şey fizik muayenedeki sıkışma testi ve hastanın hikayesidir. O yüzden MR çekmek ya da röntgen kullanımları bu hastalık için sadece diğer hastalıkların var olup olmadığını anlamak için uyguladığımız şeyler. Morton nöronomada tanıyı koyarken ısrarla tekrarlayacağım. Fizik muayene ve hastanın şikayetleriyle koyuyoruz. Morton nöronoma tanısı konulmuş olan hastalarda tedavi şemamız son derece basit. Hastalarda önce ayak anatomisinde herhangi bir sıkıntı olup olmadığına bakıyoruz. Düz taban, yüksek kavis gibi bir problemin varlığı bizim için önemli. Eğer böyle bir yapısal problem varsa hastalarda takibinde önce bir kişiye özel tabanlık vererek hastanın ayağının yere normal anatomiyi kullanır gibi basmasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer tabanlık kullandığımızda şikayetler ortadan kalkıyorsa hastaların aslında tabanlıklarını ömür boyu kullanmalarını ve aslında bu problemi tetikleyen şeyin ayak anatomisi yapısının bozukluğu olduğunu gösteriyor bize. Tabanlık kullanmasına rağmen fayda görmeyen hastalarda ikinci aşamada hastalara kortizon ya da alkol enjeksiyonları yapıyoruz. Bu enjeksiyonlarla aslında ayağın içinde kalınlaşmış ve fazla uyarı gönderen sinirin blokajını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastanın şikayetleri geçiyorsa hastalarda iğnelerle takip edip hastaların zaman zaman gerekirse yılda bir kere ya da şikayetler tekrarladığında iğnelerin yapılmasını öneriyoruz. Tabanlık kullanımı ve uygulanmış olan enjeksiyonlara rağmen fayda görmeyen hastalarda Morton nöronomada cerrahi çözüme gidiyoruz. Morton nöronomada cerrahi çözümde hastada 3 ve 4. parmağın arasından kalınlaşmış olan sinirin çıkarılmasını yapıyoruz. Buradaki temel mantığımız bu sinir sadece ve sadece bir duysal sinir olduğu için yani herhangi bir hareketten sorumlu bir sinir olmadığı için çıkarılması bizim için çok büyük bir problem yaşatmıyor. Hastalar genellikle bu sinirin 3. ve 4. parmağın arasındaki küçük bir bölgede hissizliğiyle karşı karşıya kalıyorlar ameliyat sonrasında ama bu birçok hasta tarafından hissedilen bir durum değil. Çünkü bu bölge son derece küçük bir bölge. Bu cerrahideki ana amaç kalınlaşmış olan siniri çıkartıp hastadaki elektrik aktivitenin yani sinirin ilettiği fazla aktivitenin ortadan kaldırılması. Klasik olarak ameliyat sonrasında hastaların 2 hafta kadar istirahatte kaldıkları bir süreç var. Bu süreçte hastaların üstüne basmalarına müsaade ediyoruz özel bir ayakkabıyla ancak ayaklarıyla ilgili ön tarafa yük bindirecek hareketleri yapmalarına müsaade etmiyoruz. Özellikle parmak ucuna kalkmak ya da yere eğilip ayağın üzerinden destek almak gibi hareketleri yapmalarına müsaade etmiyoruz. Morton nöronomada en sık sorulan sorulardan bir tanesi tekrarlama ya da şikayetlerin ameliyattan sonra geçmemesi durumu. Aslında bu çok teknik bir durum. Hastalarda Morton nöronoma tekrarlaması ancak çıkartılan sinirin yeterli miktarda çıkarılmaması sonucunda ortaya çıkan bir problem. Burada sinirin 3 santimetresinin tamamıyla çıkarılması altın kural. 3 santimetrenin tamamıyla çıkarılmış olduğu kişilerde hiçbir şekilde tekrarlama söz konusu olmuyor. Keza şikayetlerin geçmemesi ya da ayak tabanında hissedilen bir ağrı ya da huzursuzluk problemi Morton nöronoma ameliyatı sonrasında görülebilecek sıkıntılardan bir tanesi. Burada da önemli olan nokta
sinirin çıkarttığımız bölümünün bir arta kalan parçası oluyor tahmin ederseniz. Bu parçanın muhakkak bir kas içine dikilmesi gerekiyor. Eğer kasın içine dikilmeyecek olursa basma etkisiyle sinirin ucu yere yaklaştığı için, kalan sinirin ucu yere yaklaştığı için hastalarda ayak tabanında muhtelif şikayetler oluşabiliyor. O yüzden bu problemle karşılaşmamak için son yıllardaki tekniklerde hastada kalan kısmının, sinirin kalan kısmının kasın içine dikilmesi önemli bir noktayı oluşturuyor. Morton nöronomada özetlemek gerekirse kadınlarda çok sık gördüğümüz ayakkabı çıkarmayla beraber şikayetlerin ortadan kalktığı tipik bir bulgu mevcut. Bu bulguyla beraber klinikte sıkışma testi bizim için son derece önemli. Hastalarda tedavide öncelikli olarak kişiye özel tabanlıklar, gerekiyorsa enjeksiyonlar, bunlardan fayda görülmüyorsa hastada cerrahi tedavinin yapılması gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.